40 gün 40 gece süren Asya yolculuğumuzda yeni bir ülkeye daha geçiyoruz ve bu kez rotamız Filipinlerin en ünlü ve Türklere vizesiz olan adalarından biri Boracay. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Bali maceramızı tamamladık. Şimdi ise turkuaz denizi, bembeyaz kumsalları ve kartpostallık manzaralarıyla herkesin hayalini kurduğu Boracay'a gidiyoruz. Bu videoda size Boracay'a nasıl gidilir, en doğru rota hangisi, hangi havalimanı tercih edilmeli, ne zaman gidilmeli, nerede konaklamalı, para birimi nedir, hangi bölgede kalınmalı, aileler için uygun mu, girişte hangi belgeler gerekiyor ve ekstra hangi ücretler ödeniyor, hepsini kendi deneyimlerimizle adım adım anlatacağız. Eğer bu tarz gerçek deneyimlerle hazırlanmış rehber videolar hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü biz sadece gezmiyoruz. Gerçekten işinize yarayacak bilgileri sizler için derliyoruz. Filipinlerin bu ince adasına gitmek için nelere ihtiyacımız var? Önce oradan başlayalım. Türk vatandaşları için 30 güne kadar olan turistik seyahatlerde Filipinler tamamen vizesiz. Pasaport tarafında ise en az 6 ay geçerlilik süresi olması gerekiyor. Ülkeye giriş yapmadan önceki son 72 saat yani 3 gün içerisinde e-Travel adı verilen online formu doldurmanız gerekiyor. Bu form tamamen ücretsiz ve yalnızca açıklamaya yazdığım resmi site üzerinden yapılmalı. QR kod oluşturuluyor ve bunu hem check-in sırasında hem de ülkeye girişte göstermeniz gerekiyor. Ama yine de uçuş öncesi güncel kuralları mutlaka kontrol etmek şart. Ve burada en kritik detay şu, Boracay'a gitmek sadece bir uçak bileti almak kadar kolay değil. Biz Bali'den Filipinlere geçerken bunu çok acı ve net şekilde yaşadık. Ülkeden çıkış biletinizin kesinlikle hazır olması gerekiyor. Yani sadece giderim, bakarım kısmı burada çalışmıyor. Dönüş bileti ya da bir sonraki ülkeye geçiş biletiniz sistemde mutlaka görünmeli. Aynı şekilde konaklama yapacağınız yerin rezervasyonu da çok önemli. Çünkü Filipinlere girişte doldurduğunuz e-Travel formunda kalacağınız otelin bilgileri isteniyor. Hatta sadece girişte değil, daha havaalanında check-in ve bagaj teslimi sırasında bile bu belgeleri kontrol ediyorlar. Eksik varsa sizi bizim gibi uçağa kabul etmeme ihtimalleri oldukça yüksek. Bir diğer önemli konu şu, Boracay direkt inilen bir ada değil. Yani uçak, kara transferi, liman ve tekne sürecini doğru planlamanız gerekiyor. Genelde rota şöyle işliyor. İstanbul'dan önce Manila'ya ya da Cebu'ya uçuyorsunuz. İstanbul-Manila uçuşları genelde aktarmalı şekilde yaklaşık 13 ila 16 saat arasında sürebiliyor. Ardından Manila'dan Katiklan Havalimanı'na iç hat uçuşu yaklaşık 1 saat sürüyor. Alternatif olarak Calibo Havalimanı da var ama oradan ada transferi çok daha uzun ve yorucu, önermiyoruz. Bizim tercihimiz önce Manila ardından Katiklan oldu. Çünkü burası Boracay'a en yakın havalimanıydı. İlk kez Cebu Pasifik'le uçtuk. Asya iç hat uçuşları için oldukça standart bir konfor vardı. Çalışanlar güler yüzlüydü, yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Biz Uğur'la oturduk, dizi izledik ama açık söylemek gerekirse Pasifik Okyanusu üzerinde ciddi fırtınalar vardı ve biz bayağı korktuk. Nedense aklımızda hep o felaket filmlerinin Pasifik'te geçmesi vardı. Uçağa biner binmez exit koltuklarını sorduk. Normalde başkaları çoktan ayırmıştı ama bizi en arkada boş olan bir sıraya geçirip 3 koltukta rahat rahat uçmamızı sağladılar. Bunlara genelde uçakta yardımcı olabiliyorlar. Siz de sormaktan çekinmeyin. Bir de valiz kısmı var tabii. Bizim valizler 25 kilo hakkı olmasına rağmen ilk uçuşta 31 kiloyu kabul ettiler. Ama işler Manila'dan Katiklan'a geçince değişti. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu, Manila'dan Katiklan'a alacağınız iç hat uçuşlarının saatlerini çok dikkatli ayarlayın. Bununla birlikte uçak biletinizde yazan terminallere dikkat edin. Terminaller arası ücretsiz shuttle'larla havalimanı içinde aktarma yapmanız gerekebilir. Havalimanında tabelaları okuyup doğru yolu bulmak dikkat ve önem ister. Bizim Denpasar'dan kalkan uçağımız biraz gecikince varıştan sadece 3 saat sonra kalkacak olan diğer uçağa son çağrı
itibarıyla yetişebildik. Üstelik bu bağlantıyı havayolu değil, tamamen kendi sorumluluğumuzda ayrı ayrı aldığımız için valiz bekleme süresi de ekstra zaman kaybettirdi. Burada artık domestik, yani iç hat uçuşlarını takip ediyoruz. Buna dikkat edin. Çünkü Filipinlerin başkenti Manila'dan bir diğer adası Caticlan'a uçuyoruz. 3 saat kulağa çok geliyor ama gerçekten yetmeyebiliyor. Online çekim burada hayat kurtarıyor. Önden yaptığınızdan emin olun. Ve yine aynı havayolu olmasına rağmen bu sefer valiz tesliminde sadece 6 kilo fazla için ekstra 400 peso ödedik. O yüzden size net söylüyoruz. Boracay'a mümkünse küçük valizle gelin. Çünkü burada fiyatları görünce gerçekten şaşıracaksınız. İstediğinizi, dilediğinizi buradan alıp valizinizi doldurup öyle gidebilirsiniz. Bu arada Cebu Pacific genel olarak rötarlarıyla meşhur bir şirket. Bunu da not edin. Nitekim bizim Manila Caticlan uçuşumuzda süresi belli olmayacak şekilde rötar yaptı. Bir de Manila Havalimanı var ki sormayın. Hayatımızda gördüğümüz en kaotik, en kalabalık ve en soğuk havalimanlarından biri olabilir. Klimalar o kadar güçlü çalışıyor ki içeride hasta olmamanız neredeyse imkansız, ki biz olduk. O yüzden sıcak ülke deyip hafife almayın. Yanınızda mutlaka uzun kollu bir şey, uzun pantolon, ince bir şal ya da uçakta kullanabileceğiniz hafif bir battaniye olsun. Caticlan'a indiğinizde ise iş hala bitmiyor. Biz indiğimiz gün resmen fırtınaya yakalandık. Ciddi bir rüzgar vardı. Bu yüzden Boracay için en doğru dönem Kasım ile Mayıs arası. Özellikle Aralık, Ocak, Şubat ve Mart en ideal dönemler. Haziran-Ekim arasında ise yağmur sezonu başlıyor. Hatta tayfun riski bile olabiliyor. Planlamalarınızı yaparken lütfen dikkat edin. Yani Instagram'da gördüğünüz o turkuaz deniz için doğru sezon gerçekten çok önemli. Bu arada Filipinler ile Türkiye arasında yaklaşık 5 saatlik bir fark var. Bizden 5 saat önde geliyorlar. Ve resmi dil Filipino ile İngilizce. 40 yıl boyunca Amerika sömürgesinde kaldıkları için İngilizce ile neredeyse her işinizi rahatça halledebiliyorsunuz. Neyse, dönelim şu minicik Caticlan havalimanımıza. Geldiğimizde küçücük bir yer bizi karşılıyor. İçeride ufak bir alışveriş alanı, birkaç atıştırmalık noktası, para bozdurma alanı ve sim kart alabileceğiniz küçük platformlar var. Biz para bozdurmamızı direkt burada yaptık. Bu arada farklı bir Asya ülkesinden geçiyorsanız ve elinizde kalan para varsa çıkış yaptığınız havalimanında bir sonraki ülkenin parasına çevirmek bazen çok daha avantajlı olabiliyor. Diğer ülkeden çıkmadan bunu unutmayın. Bu arada buranın para birimi Filipin pesosu ve açık söylemek gerekirse paramızın az da olsa değerli olduğu nadir yerlerden biri. Kart her yerde geçmiyor. Özellikle liman tarafında, küçük restoranlarda, trisikletlerde ve lokal ulaşımda nakit şart. Yanınızda mutlaka peso bulundurun. Sim kart tarafında ise biz çoğu zaman Wi-Fi kullandık. Ama siz daha rahat olmak istiyorsanız havaalanında Globe ya da Smart hattını direkt alabilirsiniz. eSIM tarafında ise en çok kullanılan ve daha stabil tercih genelde Globe oluyor. Ada genelinde fiziksel sim daha yaygın, eSIM bulmak çok zor. O yüzden bunu başta halletmek daha mantıklı. Şimdi geldik transfer kısmına. Ada içi ulaşımda en çok trisiklet, scooter ve bisikletler kullanılıyor. Trisiklet burada resmen taksi görevi görüyor. Havaalanından çıkar çıkmaz zaten sizi araç alanı karşılıyor. Eğer önceden transfer ayarladıysanız direkt oradan alınıyorsunuz. Biz otel rezervasyonunu geç yaptığımız için transfer ayarlayamadık. Bir trisikletle anlaştık, kırık valizlerimizi yükledik ve 150 peso karşılığında limana doğru yola çıktık. Bu arada insanların maske takmasına şaşırmayın. Bu sizi korkutmasın. Sebebi hastalık ya da gangster olmaları değil, araçların egzoz dumanı. Önce Caticlan Jetiport'a geliyorsunuz. Kapıda sizi hemen farklı transfer şirketleri karşılıyor. Çünkü adaya girişte bazı zorunlu ödemeler var. Environmental fee, yani çevre vergisi 300 peso civarı. Terminal fee, yani liman terminal ücreti 150 peso civarı. Boat fee, yani tekne ücreti, bu ise yaklaşık 50 peso civarı. Yani kişi başı ortalama 500 peso civarına bir giriş masrafı oluşuyor. Biz 2 kişi için 1000 peso ödedik. Buna tekne geçişi, valiz taşıma ve diğer limandan otele olan ulaşım da dahil oldu. Bir form dolduruyorsunuz, size numara veriliyor ve taşıyan şirketin etiketi göğsünüzün üzerine yapıştırılıyor ki limana doğru yönlendirme yapılsın. Güvenlik kontrolünden de geçiyorsunuz. Sonra görevli sizi teknenize kadar götürüyor. Valiz kısmı artık bizim için
için tam bir eziyetti. Gerçekten büyük valizle geldiğimize çok ama çok pişmanız. Ama karşıya geçerken denizi izlemek ve tamam değecek demek çok güzel bir histi. Bu arada Boracay Filipinlerin 7000'den fazla adasından sadece biri. Ama açık söylemek gerekirse en popülerlerinden biri. Hatta birçok kişi Filipinlere sadece Boracay için geliyor. Yaklaşık 10 dakikalık tekne yolculuğundan sonra adaya varmış oluyoruz. Valizleri tekrar trisiklete atıyoruz ve otelimize doğru yola çıkıyoruz. Biz Station 2'de konaklamayı tercih ettik. Adada konaklama seçenekleri oldukça fazla. Her bütçeye uygun bir konaklama söz konusu. Kalacağımız otelin adı Aloha Boracay Hotel. Burada 5 gece 6 gün konaklayacağız ve bunun için sadece 13.500 TL ödedik. Gelecek bölümlerde otel turunu da detaylı şekilde paylaşacağız. Ama bu arada sürekli station deyip duruyoruz ya, ada konaklama olarak 3 ana bölgeye ayrılıyor. Station 1 daha sakin, daha lüks ve en güzel plajlara sahip. Station 2 tam merkez, restoranlar, gece hayatı ve hareket burada ve 2 station'a da geçiş çok kolay. Station 3 ise daha ekonomik ve backpackerlar tarzı diyebiliriz. Eğer ailece geliyorsanız ya da sakin bir tatil istiyorsanız Station 1 açık ara daha iyi olacaktır. Ama hareket olsun, her yere yürüyelim diyorsanız Station 2'yi şiddetle tavsiye ederiz. Biz açıklaması konaklamamızdan memnun kaldık. Bu arada küçük ama önemli bir bilgi. Bu adada açık alanda sigara içmek yasak. Öyle sahilde kafana göre sigara yakmak ya da bir anı alıp plajda içmek çok rahat bir sistem değil. Kurallar burada ciddi uygulanıyor. Peki çocuklu aileler için uygun mu? Kesinlikle evet. Çünkü öncelikle uygun otel tipleri mevcut. Filipinlilerin bile birçoğu Noel döneminde çocuklarıyla buraya akın akın tatile geliyor. Ayrıca deniz genelde çok sakin, dalga az ve özellikle White Beach tarafında su uzun süre sığ gidiyor. Bu da çocuklarla rahat rahat vakit geçirmek için büyük avantaj. Plaj kumları çok yumuşak ve temiz, yürüyüş alanları rahat, restoran seçenekleri fazla ve otellerin çoğunda aile odaları ya da çocuk dostu hizmetlerde bulunuyor. Umarım verdiğimiz bu bilgiler kafanızdaki tüm soru işaretlerini cevaplamış, detaylarıyla size rehber olmuş ve faydalı olmuştur. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve video işinize yaradıysa bir beğeni bırakmanız bize gerçekten çok destek oluyor. Çünkü bu tarz rehber videolar ciddi emek istiyor ve sizin desteğiniz yeni rotaların kapısını açıyor. Gelecek bölümlerde şu soruyu birlikte cevaplayacağız. Bu kadar uzak bir adaya sadece Boracay için gelmek gerçekten mantıklı mı? Burada gezilecek yerler neler? Hangi aktiviteler yapılmalı? Ne yenir? Kültürü nasıl? Pazarlık nasıl yapılır? Nereden alışveriş yapılır? Ne alınır? Nelere dikkat edilir? Hepsini birlikte deneyimleyip size tüm şeffaflığıyla aktaracağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Video içerisinde verdiğimiz önemli bilgiler ve resmi siteler açıklama kısmında mevcut. Aklınıza takılan her şeyi yorumlarda sorabilirsiniz ya da Instagram'dan bize direkt mesaj atabilirsiniz. Orada çok daha hızlı yakalıyoruz. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.